Bu hafta Hercai'nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile oldukça keyifli ve merak uyandıran röportajlarla karşınızdayız. İki başarılı oyuncuyla hem etkilendikleri hem de çekimler esnasında en çok zorlandıkları anları konuştuk. Ebru Şahin'le başlayalım. Güzel Yıldız'a ilk sorumuz Umut Bebek. Ben çocukları çok sevdiğim için zaten bu anı biraz bekliyordum. Reyhan'ın hamile kalma durumunu, o süreci merak ediyordum. Ama tabii ki dizide gelişen olaylarla biraz huzursuz bir ortamda da aslında olmuş oldu bu durum. Ama ona rağmen yine de bizim bunca olayın arasında tutunabileceğimiz, nefes alabileceğimiz, izleyenlere de işte oh dedirtebilecek, belki yüzlerine tebessüm oluşturabilecek sahnelerimiz olmasını sağladı. Umut Bebek'in gelmiş olması. Ve güzel bir dayanak oldu Reyhan ve Miran için. Sahiden bir bebeğimiz olacak. Belki senin gibi bir erkek, belki kız. Belki ikisi birden, kim bilir. Bebeğimiz olacak. Umut Bebeği beklemek Mira'nın hayatına olduğu gibi Akın Akınözü'nün oyunculuğuna da pozitif yansıdı. Merak ediyoruz, Akın Akınözü kendisindeki bu değişimi fark ediyor mu? Ben fark etmiyorum sanki. Ama ben yani fark etmemek bence burada makbul olan. Sonuç itibariyle biraz daha böyle hani tamamıyla hikayenin duygusunu içselleştirdiğinizde bu zaten çok planlı olmadan sizin beden dilinize yansıyor. Önemli olan burada seyirciye bunu aktarabilmek ve o duygunun beden dilini nasıl değiştirdiğini, nasıl şekillendirdiğini seyirciye aktarabilmek. Ondan dolayı ben çok farkında mıyım? Sahada, sahne içinde değilim ama ben de izlediğimde diziyi o değişimi görebiliyorum. Bu da bana çok büyük bir tat veriyor oyuncu olarak, işçiliğim adına. Bu aşermek işte. Sen aşeriyorsun Reyhan. Vallahi aşeriyorsun Reyhan sen. Bu kadar çabuk mu? Ne yapacağız biz? Hazırlığımız yok. Dünyanın en mutlu çocuğu olacak. Sana yemin ederim, onu kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Asla yalnız kalmayacak. Hep mutlu olacak, sana yemin ederim Reyhan. İzleyici için en ilgi çekici şeylerden biri de dizilerin kamera arkalarında neler olup bittiği. Şimdiye dek pek çok zorlu sahnenin hakkını veren Ebru Şahin ve Akın Akınözü'ne bu sezon en zorlandıkları sahneleri sorduk. Bu sezon bir nehirden Miran'ı kurtarma sahnemde çok soğuktu hava, gerçekten orada zorlandık. Ve 56. bölümde uçurumda bir rüya sahnesi var. Kırmızı yazlık bir elbiseyle çekmek zorunda kaldığımız. Orada zaten belli oluyor yani, titreyerek ve konuşamayacak halde böyle çekmeye çalıştık. Yani en üzücü şey de bütün ekibin size böyle acıyan ve böyle bir şey yapamayan gözlerle bakıyor olması gerçekten çok zorladı diyebilirim. Yani böyle en üst seviyesi o sahnedir herhalde. Zorlu şartlara rağmen Ebru Şahin'in kendisini nasıl motive ettiğini merak ediyoruz. Yani gerçekten bunun cevabını ben de bilmiyorum çok. Çünkü bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ve sizi bekleyen bir sürü insan var orada. Hem izlemek için bekleyen hem de orada çalışmak için ve ekip bekliyor. Ve yapabileceğimiz bir şey yoksa bir şekilde sonraki zamanı düşünüp geçecek. Bundan bir 2 saat sonra, 3 saat sonra bu kalmayacak gibi motive etmeye çalışıyorum. Ama gerçekten çok zor oluyor. Yani biraz da artık robot gibi düşünüp böyle çok fazla insani duygulardan arınıp da yapmak gerekiyor bazı şeyleri. Çünkü gerçekten çok zorlayıcı oluyor. Yani insan seviyesini tahammül edebileceği şeyler olmuyor bazen. Ama bir şekilde atlatıyoruz yani. Bu sezonun en zorlu sahnesini bir de Akın Akınözü'nden dinleyelim. Bazı duygusal
hani sahneler genellikle zor sahne gibi düşünülüyor izleyiciler tarafından. Hani genellikle işte bir takım böyle ağlamanı gerektiren, çok yoğun duyguları içeren sahneler daha hani zor gibi düşünülüyor. Ama benim özelimde bunlar benim en keyif aldığım sahneler. En zorlandığım sahneler buranın hava şartlarından bir takım işte fiziksel zorluklar doğuran sahneler. Bazen gerçekten buranın havası çok uçlarda ve bazen biz senaryo gereği bu tip soğuk günlerde yeri geliyor beyaz suya girmemiz gerekti. Hatta bu sezonda yine böyle bir soğuk bir akşamda yine beyaz suya girmemi gerektiren bir sahne vardı. Hani bir takım önlemlerin alınmasına rağmen yine de zorlayıcı olabiliyor. Yapacaksın. Kurtulduk buradan. Kurtulduk. Mezopotamya'nın etkileyici tarihi dokusu ve bu topraklardaki yaşanmışlık kesinlikle benzersiz. Bir kere en başta buranın büyülü ve mistik bir atmosferi var. Ve ilk başta şu an tabii ki çok tempolu çalıştığımız için buna çok adapte olamıyoruz ama geldiğimiz zaman bizi çok büyüleyen ve içine alan bir yapıya sahipti. İyi ki gelmişim diyorum çünkü çok fazla farklı kültürden insanlarla tanıştım. Çok fazla insana dokunabilme şansı elde ettim. Burada şehir dışı setler her zaman zor olur. Özellikle bu bölgede hiç tanımadığın insanlarla bir araya gelip bu kadar uzun bir süreç geçirebilmek tabii ki insanda da çok fazla şeyleri değiştiriyor. Kendi sınırlarımı keşfettiğimi düşünüyorum burada. Well, the sun shines brightly on my knees, moving slowly through the trees, up to a place where I can feel. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın pek çok köşesinde milyonlarca Hercai'ye hayranı var. Sosyal medyayı nadir kullandığı için hayranlarından sitem gören Akın Akınözü içinse Midyat'ta yaşayan halkın sevgisi ve ilgisi bambaşka. Buradaki hayranlarımızla, burada bizi izleyen, takip eden izleyicilerimizle kurduğumuz biraz hani ilişkinin farkına değinmek istiyorum. Bu bence çok değerli bir şey. Bazen bir sahnenin sonunda alkış sesleri duyuyoruz. Bu o sosyal medyada onlar da çok değerli. Onlar da beni motive ediyor. Tabii ki de hepsine yetişme imkanım yok ama yetiştiğim kadarıyla olumlu olumsuz bütün eleştiriler, geri dönüşler, bütün bunların da bir yeri var. Ama burada sahne bittikten sonra onu izleyip damından alkışlayan bir grubun etkisini, tadını asla vermiyor. Ondan dolayı burası o anlamda da hani bu organik bağı kurdurabilmeye imkan verdiği için yine tekrar iyi ki Midyat diyorum, iyi ki burası diyorum. Taking away to midnight, the way to live tomorrow. Bize vakit ayırdıkları ve bu keyifli röportajları için Ebru Şahin ve Akın Akınözü'ne çok teşekkür ediyoruz.